Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ister kahvaltıda, ister çay saatlerinizde, isterseniz yemeğinizin yanında yiyebileceğiniz velibah tarifim var. Üzerine sürmüş olduğum tereyağı ve arasındaki patatesle diğer adıyla bazlamada diyebileceğimiz bu lezzete bayılacaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz patatesli bazlamanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak patateslerimizi haşlayacağız. 6 adet patatesleri küp küp doğradım. Üzerini geçinceye kadar soğuk sudan ekledim. Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağımızın altını patatesler pişinceye kadar kısık ateşe getiriyoruz. Patateslerimiz yeterince pişti. Soğuması için süzdürüp kenara alıyoruz. Biz de bu arada hamurumuzu hazırlıyoruz. Yoğurma kasesinin içerisine 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık sütü ekliyorum. Bu aşamada sütünüzün ve suyunuzun ılık olmasına özen gösterin. Aksi halde mayanız aktifleşmez. Yoğurma kabının içerisine 1 tatlı kaşığı şeker, 1 paket mayayı ekliyorum. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri karıştırırken içerisine yarım çay bardağı sıvı yağını ekliyorum. Bu tarifimde 8 su bardağı un kullandım. Unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biraz daha karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Unun bir kısmını daha koyup spatulayı hamurun içerisinden çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra artık elimle yoğuracağım. 4-5 dakika boyunca özlü bir hamur elde edinceye kadar hamuru elimle yoğuruyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamurumuzu yeterince yoğurduk. Şöyle bir toparlıyoruz. Üzerine kapatıyorum. 1 saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmasını bekliyorum. Patatesli iç harcımızı hazırlıyoruz. Süzdürmüş olduğum patateslerin içerisine 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiberi ekleyerek ezici yardımıyla hem baharatları karıştırıyorum hem patatesleri eziyorum. Bu aşamada patateslerinizin iyice püre olduğundan emin olun. Hazırlamış olduğum iç harcına şekil veriyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar alarak elimle yuvarlıyorum. 9 adet velibah yapacağız. O yüzden patatesli iç harcımızdan 9 tane yaparak bu şekilde tepsinin üzerine koyuyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını kenara koyuyorum. Bu arada hamurumuz da yeterince mayalandı. İlk olarak kesme tartıyla hamurun havasını alıyorum. Her zaman söylediğim gibi mayalı hamur yaptığınız zaman hamurun havasını mutlaka alın. Aksi halde mayanın tadını hissedersiniz. Tezgahın üzerine biraz un koyuyorum. Hamuru tezgahın üzerine alarak burada hem toparlıyorum hem de rulo şeklini veriyorum. Böylelikle kestiğimiz zaman eşit oranda kesmiş olacağız. Hamuru ilk olarak 3 parçaya kesiyorum. Daha sonra kesmiş olduğum bölümleri tekrar 3'e bölüyorum. Toplamda 9 tane parça elde etmiş oluyoruz.
Parçanın bir tanesini alıyorum, elimle toparladıktan sonra beze haline getiriyorum. Bezeleri ve iç harcını hazırladım. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak tezgahın üzerine alıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bütün bezeleri bu şekilde açtıktan sonra üzerlerine patatesli iç harcından koyuyorum. Hamurlarımızın uç kısmından başlayarak toparlıyorum. Daha sonra bu kısmı sıkıca elimle yapıştırıyorum. Ters çevirip elimle biraz bastırdıktan sonra kenara alıyorum. Bütün hamurlarımıza bu şekli vererek ters çeviriyorum, elimle bastırarak kenara koyuyorum. Hamurlarla ilgili son aşamaya geliyoruz. Tezgahın üzerine biraz un serpiştirdikten sonra çok hafif hareketlerle elimle biraz büyütüyorum. Daha sonra oklava yardımıyla servis tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açıyorum. Bu aşamada hafif hareketlerle açmaya özen gösterin. İsterseniz bu şekilde birerle açarak tavada pişirebilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi hepsine şekil verip kenara koyduktan sonra pişirebilirsiniz. Hangi aşama sizin için kolayınıza geliyorsa o şekilde yapın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Ocağa koymuş olduğumuz tavayı güzelce kızdırdık. İlk bazlamamızı tavanın üzerine koyuyoruz. Ocağımızın altı yüksek ateşte. 2-3 dakikanın sonunda hemen bazlamamızı ters çeviriyoruz. Daha sonra diğer tarafını da ters çeviriyoruz. Çevirdiğim bazlamanın her iki tarafını da tereyağıyla yağlıyorum. Tereyağı bazlamamızın lezzetine lezzet katacak. Sık sık çevirerek bazlamamızı pişiriyoruz. Bir tarafını pişireyim, daha sonra diğer tarafını çevireyim diye düşünmeyin. Bu şekilde yaptığınız zaman daha güzel pişecek, daha lezzetli olacak. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. İlk bazlamamızı pişirdik, tavadan alıyoruz. İkincisini de aynı şekilde yaparak pişiriyoruz. Bu bazlamaları isterseniz pişirip difrizinizde saklayabilirsiniz. Ne zaman canınız isterse ısıtarak afiyetle tüketebilirsiniz. Bütün bazlamalarımızı bu şekilde pişirdik. Sizlere bir de bu bazlamaların iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerine sürmüş olduğumuz tereyağı sayesinde ve içerisindeki patatesle lezzetine lezzet kattık. Bu leziz tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.